McDonald's'ı bitiririz. Diğerlerini tadarız. Bugünkü videomuz çok özel çünkü bir sürü fast food söyledik buraya ve bu kadar sağlıksız şeyler içerisinde size sağlıklı beslenme önerileri yapacağız. Yani bu video aslında biraz bizim için de. Evet, bu videoyu asırlardır bekliyorum gerçekten. Çok heyecanlıyım. Her şeyden söyledik. Neler söyledik? McDonald's var. İkimiz de McDonald's'ı seviyoruz ama tabii ki de size McDonald's yiyin diye bir öneride bulunmuyoruz. Bu McDonald's'ı biz yerken hem kaç kalori olduğunu konuşacağız hem de bunun için alternatif öneriler sizler için neler olabilir onları konuşacağız. Gerçi geçen Göksu'yla biz bir yere gitmiştik. Orada sağlıklı hamburger vardı. Mesela McDonald's yerine ne yapmışlar? McDonald's'ta bunu iki ekmeğin arasına koyuyorlar. Onu tamamen marulların içine sarmışlardı ve tadı çok lezzetliydi. Aynen. Çok bir yandan gerçekten yiyelim o zaman. Bir yandan da McDonald's'ta en çok neyi seviyorsun? Double cheese. Evet. Onu o kadar severim zaten. Ama. Sevdiği şeyi söyledim. O kadar severim ki anlatamam ne kadar sevdiğimi. Çok heyecanlı. Tadı güzel, evet. Evet. Ama mesela evde... Çok güzel. En sevdiğim diyorum. Evde yapılan hamburger tadını seviyor musun? Bazen insanlar sevmiyor ya. Yok, seviyorum da. Herkesin bir en çok sevdiği bir şey vardır ya. Benim de vazgeçemediğim ve en çok sevdiğim şey McDonald's gerçekten. Ve double cheese ya. O kadar severim ki anlatamam. Peki. Anlatamam. Sana bir soru. Ayda kaç defa McDonald's menüsü yiyorsun? Sen daha iyi cevaplarsın diyormuşum. Çünkü en sevdiğimiz yer McDonald's. Yani ayda 2 kere gidiyoruz herhalde. Ayda 2 kere gidiyoruz. Evet. 2 kere gidiyoruz. Ayda 2 kere gidiyoruz, evet. Ama ilk kere yani. Bir şey değil. Bir de şöyle bir düşünürsen, başka biz öyle bir fast food yemiyoruz ki. Ayda 2 tane McDonald's'ımız var işte. Aynen. Aynen. Tamam, McDonald's'ı evde yemek isteyen bir birey için bir tarifin var mı? Mesela şu köfteye işte hamburger köftesine şunu koyarsan tam bu tadı veriyor dediğin bir şey var mı? Ya aslında şöyle, annem çok güzel yapıyor bu arada. Ben kepek ekmeğini, hamburger ekmeği satılıyor her yerde, kepek ekmek. Onun içine normal, nasıl klasik, annem hazırlıyor köftesini, büyük köfte hazırlıyor. İçine maruldu, domatesli, hepsini koyuyoruz. Biraz turşu da koyuyorum. Gayet de güzel ve sağlıklı oluyor. Ama mesela Tolga'yı biliyorsun zaten. Burada isim de verdik, eyvah. Neyse, o da hamburger mesela çok seviyor yemeği. Marula sardırıp o şekilde yediriyorum. Senin var mı? Evet var. Ben? Evet var. Tamam. Bu soruyu bekliyormuşum gibi. Aynen. Şimdi şöyle, ben evde bir aralar çok yemek yapıyordum. Ve kafayı takmıştım, her şeyi fit şeklinde yapmak istiyordum. Buradan babama selam gönderiyorum. Artık bıkmıştı. Ve yemek istemiyordu onları fit şekilde. Neyse, hamburgere geri dönersek benim köfte tarifimde kıymanın içine birazcık üzüm pekmezi koyuyorsun. Evet. Birazcık da hamburger köftesinde çok önemli. Cidden çok birazcık da hardal koyuyorduk. Yani pişirmeden önce yapıyorsun. Müthiş oluyor. Ben de tam buğday lavaşlar var ya, onlara yapıyordum hamburger köftesine. İçine işte birazcık dediğin gibi göbek koyuyordum. Çok az turşu koyuyordum falan. Patatesleri de kızartmıyordum. Ama sodada ve tuzla böyle ovuyordum. Ay evet, onları fırına atıyordum. Böyle çıtır çıtır, sanki kızartmışsın gibi oluyordu. Çok çok iyi oluyordu. Sen sorunca öyle aklıma gelmedi ama aynı şeyleri yapıyoruz. İşte zaten tipik tarifler bunlar ki benim özel tarifimmiş gibi söyledim ama. Yok, benim kardeşim gastronomi okuyor. O da bir kere hamburger yapmıştı bize. Avokado falan koymuştu. Bayağı güzeldi. Bayılırım. Aynen. Ben avokado sevmem normalde ama çok yakışıyor gerçekten içine. Pekmez koymuşuz yani, çok güzel oluyor. Arkadaşlar, bölümün adı fast food tadımları, biliyorsunuz değil mi? Hepsini yiyecek misiniz onları? Biz McDonald's'ı bitiririz. Diğerlerini tadarız. Aynen. Yani. Ben de bakıyorum böyle ne diyor. Aynen. McDonald's kırmızı çizgim diyorum yahu. Neyse. Yağmur, bana bak, lahmacunlarımız var bilmem ne. Yeriz biz.
Ay ben hamburgerimi bitirdim. Acaba masadan kalkarken kaç kalori alacağız? Bunu konuşmak istemiyorum. Ne yemek istersin şimdi? KFC tavuğundan bir tane alalım mı? Tamam. Bunu sen seç diyecektim ben. Bende şey var, patates yapılan, ilk çıkan. Fritöz var. Aynen. Patatesi yapıyoruz biz. Bir de kabak cipsi falan yapıyorum. Cidden çok iyi. Bir tatlı kaşığı falan yağıyla çok güzel, bol baharatlı bir böyle atıştırmalık yapıyorum. Herkes de çok seviyor. Yani çok da sağlıklı bir seçenek. Bence kesinlikle kullanılmalı. Hatta ve hatta yeni çıkanlarında kek, börek, çörek Evet, her şey muffin yapılabiliyor. yapmış benim arkadaşım. Aynen. Bir de şey çok önemli. Gerçekten çok az yağ koyuyormuş ya da Aynen. koymuyormuş. Mesela o çok güzel bir şey. Birazcık yağ gerekiyor bence ama her türlü çok güzel oluyor. Tamam. Mesela KFC tavuğunu evde sağlıklı sence nasıl yapabilir? Bunu sen söyle. Sen benden daha iyi yemek yapıyorsun. Bence ben çok konuşmayayım. Bu kahvaltılık gevrekler var yulaf gibi ama yulaf olan değil. Şekersizini bulabiliyorsunuz. Hatta BİM'de var. Çok güzel. Normal tavuk göğsünü, yumurta, birazcık un, birazcık da kompleksle birlikte yapıyorum ben evde. Çok Bence güzel kalça oluyor. daha güzel olur ama. Kalça da güzel oluyor, göğüs de güzel olur. Şu an yediğimiz şey sanırım göğüs. Güzel yine. Acı olduğu için sen seversin zaten. Ben İyi. acı çok seviyorum. Lahmacun söylediğimiz zaman getirdiğim şeye bakın. Bu arada gerçekten acıya aşık biri. Şimdi bu KFC'yi yerken bir noktada şunu da düşünmek lazım. Evet, kalorisi yüksek. Evet, işte diyeti bozuyor. Ama bir noktada sağlığımızı da çok etkiliyor. Yani kim bilir ne kadar bekletilmiş yağda aslında kızartılıyor, bizim için servis ediliyor. Kalorisi de zaten dediğim gibi yine yüksek. Bir kovayı bitirebilen var mı acaba? Bir kovayı bitirilebilenler birazcık %100 yoruma vardır bu arada. yazsın. Çok merak ediyorum. Erkekler kesin bitirir diye düşünüyorum. Kaç parça tavuk oluyordu bunda? Bir kavanoz. Çok parça. Şu ne mesela? Bu arada bu yediklerimizin hepsi çöp. Ay bu ne? Yani çöp yiyor gibiyiz yani şu an. Gerçekten çok zararlı. Ama yiyoruz işte. ben bunu yemem. Bunun bir tanesi Danesi 100 ortalama olarak 100 kalori ki bunda şu anda et çok az var yani bildiğiniz sadece yağda kızarmış o parçaları tüketiyorsunuz. Hani KFC'nin gizli tarifi var ya şurada da yazıyor. Aslında onun parçalarını yemiş oluyorsunuz. Tavuk çok az. Evet. Çok ben KFC sevmiyorum bu arada. Midemi ağrıtıyor. Tamam. İnandım tamam. O yüzden bence bunu geçebiliriz. Tamam. Pizza yiyelim mi birazcık daha? Ya. Şunu koparsak mı? Kopartayım. Ne olmuş bu ya? Katısı var ayrım falan kalmadı. Yalan. Ah, Kalmadı yani. aç ağzını. Oha fena. Bu program iyice Seda Sayan, Alişan, Çağla Şikel üçlüsüne döndü. Zaten bence biz seninle Çağla ve Alişan gibiyiz. Değil mi? Ben de öyle hissediyorum. Ay Allah. Ben Alişan ama. Peki sana yeni bir soru geliyor benden. Mesela tüp mide ameliyatı olmuş bir hastam var ve pizza yemek istiyor. Ne zaman izin veriyorsun? Ne kadar Şöyle. sürede yiyebilirler? Verdiği kiloya göre değişiyor. Bazen çok katı da olabiliyorum. Ya normalde öyle değilimdir aslında ama bazen az verebiliyor hastalar. O noktada bakıyorum. Yani kilo verimine göre 3. aydan sonra veriyorum. Ama kendim de yaptırtıyorum. Tam buğday lavaşlar oluyor sen de söylemiştin. Ona yaptırtıyorum ton balıklı falan çok güzel oluyor. Biz de evde çok yaparız bu arada. Kolay bir tarif ama ben dışarıdan aslında böyle yediğimize falan bakmayın yani dışarıdan yenilen şeylere birazcık karşıyım. Tabii ki de sosyal hayatı kısıtlamasın diye bazen kaçamaklar yapmanız çok normal ama bunların hep sağlıksız olan ürünler. Mesela ve hepsinin sonunda şekere çıkıyor. Şeker ve yağ. Bunlar da ne? Bir tüp mideli için aslında ilk 6 ay yasaklanan şeyler. Hani yağ olarak kullandığınız ne var mesela? Zeytinyağı veriyoruz. Tereyağı veriyor musun? Veriyorum tereyağı. Ya çünkü zararlı değil tereyağı aslında gerçekten iyiyse. Veriyorum ama tabii miktar burada çok önemli. Hani omlet yapıyorsa mesela en fazla bir tatlı kaşığı yağ koyduruyorum gibi. Evet. Bir de bu besinler genellikle kolesterol grubunu çok fazla Aynen, yükselten, karaciğerin çevresini yağlandıran besinler. Biz ameliyat öncesi karaciğer boyutuna baktığımızda ketojenik diyet uyguladığımız kişilerin aslında hani karaciğerinin büyük olmasının nedeni
Bu tarz besinler, Kesinlikle bu arada. yağlı besinler yiyor olması, bunlara birazcık daha dikkat etmemiz lazım. Herkesin de mutlaka vazgeçemediği bir fast food oluyor. Oluyor. Senin en sevdiğin McDonald's mı? Çok seviyorum yani. Seninki ne? Ya ben McDonald's'ı çok seviyorum. Kesin lahmacun bu arada. Ama ben lahmacunu çok seviyorum. Çok geliyorum. Biliyorum. Bol pul biberli bir lahmacun. Evet, bir de mesela lahmacun yediğim zaman en masumu oymuş gibi geliyor fast food'ların. Aslında kalorisi 450 kalori. Yani 450 kalori ama By the Ama- way, evet. protein de var içinde, kıyması. Yani belirli bir oranda karbonhidratı da var. Yağda da pişmiyor. Yani evet. Baktığında bence de. Yani şu bir dilim pizzaya bakın, kocaman. Ve hiç o zevki vermedi bana. Pizza da pek sevmem bu arada. Sen belki McDonald's severek yaşayamazsın Göksu. Ya lahmacun çok severim. Ama pizza çok sevmem, evet. Zevk vermiyor yani. Bu kadar yiyorsak, günah giriyorsak bari zevk versin. Yani. Bunu beğenmedim. Beni ilgilendirmiyor. Beni ilgilendirmiyor hanımefendi, beni ilgilendirmiyor. Soğumuş. Evet, soğumuş ve hiç güzel değil. Lahmacun yiyelim. Yiyebilir miyim? Yiyebilirsin. Yandım dedikçe buz gibi ayran nedalı cilveli lahmacun. Lahmacun! Lahmacun. Abi lahmacun! Şöyle açayım. Oh, görün. Tamam. Mesela KFC tavuğunu evde sağlıklı sence nasıl yapabilir? Bunu sen söyle. Sen benden daha iyi yemek yapıyorsun. Bence ben çok konuşmayayım. Bu kahvaltılık gevrekler var, yulaf gibi ama yulaf olan değil. Şekersizini bulabiliyorsunuz. Hatta Bim'de var. Çok güzel. Normal tavuk göğsünü, yumurta, birazcık un, birazcık da cornflakes'le birlikte yapıyorum ben evde. Çok Bence güzel kalça oluyor. daha güzel olur ama. Kalça da güzel oluyor, göğüs de güzel olur. Şu an yediğimiz şey sanırım göğüs. Güzel yine. Acı olduğu için sen seversin zaten. Ben İyi. acı çok seviyorum. Lahmacun söylediğimiz zaman getirdiğim şeye bakın. Bu arada gerçekten acı. Lahmacun yediğim için biraz sessizleştim. Bu arada bu videodan Ali Hoca'nın haberi yok. Duyarsa çok kızacak bence. Kliniğin ortasında kurduk sofrayı. Klinik obezitenin odası. Ama güzel bir video oldu bence, bilgilendirici oldu. Ayrıca yani daha konuşacaklarım bitmedi. Yemek yiyor olabilirim ama daha konuşacağım. Ben yavaştan doymaya başladım. Niye böyle oldu? O kadar saydım, sövdüm. Bitiririm ben bunu. Doyduğunu düşünmem. Ya zaten ekip bizi bekliyor. Kalsa da yesek diye. Şimdi burada yanlış anlaşılmasın. 2 sene oturmuş ekibin kalanını aç mı bıraktılar diye. Hayır, herkes her şeyden yedi. Merak etmeyin. Ama umarım siz kamera karşısındakiler bunlardan değil de diğer sağlıklı önerilerimizi canınız çeker ve onları sipariş edersiniz ya da edemezsiniz. Kendiniz yaparsınız. Şey diye mesaj bekliyorum. Bu videoyu izlerken yulaf lifası yiyorum. Geçen pizzacıda yakalandık ya, onu anlatalım mı? Evet. Şimdi İrem'le yine kandırdım İrem'i. Bu arada ben daha kötü biriyim ona göre. Pizza yemeye götürdüm onu. Sonra otururken yanımızdan biri geçti. İrem'in hastası. Evet, yakalandım. Böyle. Biz ona baktık, o bize baktı. Bayağı komik bir andı. Evet, çok komikti. Yani herkes hata yapabilir diyorum. Ya hata diye bakmıyorum işte, onu demek istedim. Lahmacun gibi düşünün bunu da, pizzayı da. Evde yapıldığı zaman kalorisi yani yok gibi bir şey, çok Aynen. az. Sağlıklı bir insanın alacağı karbonhidrat ve protein miktarını pizzanıza koyarak tüketebilirsiniz. Kesinlikle. Bir de bunlar daha sonrasında sana yapıyor bilmiyorum, bana çok reflü yapıyor. Böyle burama kadar çıkıyor, midem bulanıyor sonrasında. Yani çok fazla yağlı olduğu için tabii ki Aynen. çıkıyor bir süre sonra. Birazcık da asitli içeceklerden konuşalım. Bu hani kolanın içinde şu kadar küp şeker var diyorlar ya. O yüzden light içiyorum diyormuşum. Yok. Şimdi bir kere kaç şeker varmış bir bakalım hemen. Hani net bir şey söylemek istiyorum. Zero'da yok by the way. Ya yok da Zero'da. Nasıl diyeyim? Ya sağlıksız yine. Ya tabii ki. Kolada kaç küp şeker var?
28 gram yani yaklaşık olarak 7 küp şeker bulunmakta diyor 1 bardak kola için. Bu tabii ki çok fazla. Eğer tüp mideliyseniz ya da balon taktırdıysanız midenize zaten herhangi bir asit tüketiminiz söz konusu değil. Evet. Ama normal bir bireyseniz, diyet yapıyorsanız ya da sağlıklı yaşamaya çalışıyorsanız da yine asitli içecekler sizin yasaklı listenizde olmalı. Yani yasaklı diyorum direkt çünkü bunlar çok zararlı şeyler. Evet. Ben mesela çok fazla tüketmiyorum, farkında mısın? Evet, asetini pek gerçekten İrem tüketmiyor. Yani tüketmiyorum. Genellikle ayran tüketmeye çalışırım ya da soda falan tüketiyorum ya da su seviyorum daha çok. Ya McDonald's'a gidip sipariş veriyoruz, ayran söylüyor. Bazen ayran söylüyorum. Bazen cidden canım ayran da çektiği de oluyor. Yani hem bu selülit yapıyor. Kızlar için yani kadınlar daha çok fazla Evet, cidden dikkat çok ediyor selülit yapıyor. Erkekler de o kadar selülit yapıyor diye hiç duymuyorum yani. Erkeklerin oranında olmadığı için. Ya ben erkeklerde de selülite dikkat etmenizi tavsiye ederim. Bu da bir sağlık sonuçta. Yani tabii ki doğru. İlla da asitli bir şey içeceğim diyorsanız soda içebilirsiniz bu arada. Ben de çok kullanıyordum. Soda bu arada 0 kalori. Aynı zamanda soda ve mineralli su ayrımı da aslında yapılması gerekiyor. Bazı Evet. soda firmaları bildiğiniz su ve asit birleşimi. Yani Aynen. hiçbir faydası yok. Ama bazı markaların gerçekten mineralli suları hem magnezyum yönünden zengin hem zengin. kalsiyum yönünden zengin. Spordan sonra ben zaten bir tane için diyorum. Özellikle Evet. magnezyumu yüksek olanları. Aynen öyle. Mesela gece birdenbire bacaklarına kramp giren insanlarda da yine magnezyum ve kalsiyum eksikliğinden giriyor o kramplar. Aynen. Bunları günde bir bardak sodayla ya da bir şişe sodayla engelleyebilirsiniz. Çok kolay. Direkt kesiyor bu yani arada. direkt tedavi oluyorsunuz aslında ve doğal yoldan tedavi oluyorsunuz. Takviye gıda almadan yani bir ürün kullanmadan sadece normal günlük yaşantınıza eklediğiniz bir şişe sade sodayla bunu başarıyorsunuz. O yüzden onu da mutlaka yapmalısınız. Ben normalde eskiden yani diyetisyenlik okumadan önce sabah akşam kola içen biriydim bu arada. Yani öyle böyle değil, ölümüne içiyordum. Ondan sonra ne kadar zararlı olduğunu öğrenince 4 yıl okuyup bırakma kararı aldım ama o kadar da kolay bırakılmıyor tabii ki. Bir noktada da insanları anlıyorum, bir şeyleri bırakamayan insanları. Bunu sodayla yendim. O yüzden hep söylerim, soda hani en azından bir şey içecekseniz gazlı en azından soda için o birazcık daha toparlıyor. Daha rahat bırakmanızı sağlıyor. DYT sayfasında ben en iyi sodayı paylaşmıştım. En güzel mineralli sodayı içerik bakımından paylaşmıştım. Oradan bakıp soda tercihiniz yanlışsa da onu yine düzeltebilirsiniz arkadaşlar. Bu da size bir bilgi olsun. Evet, tatlıya geçelim. Yeter Bu kadar artık. Bu kadar Ne değil. yemiş olduk? Bir tane hamburger yedik. Evet, biraz patates yedik. Birer tane tavuk yedik. Biraz patates yedik. Yarım Yarım lahmacun. lahmacun. Bir de bir dilim pizza yedik. Lahmacun Vay be. yetişemedim. Totalde kaç kalori? Bunu bir toplayıp şurada bir matematik hesabıyla gösterelim mi? Kaç kalori aldığımıza bakalım hızlıca. kalori. Hamburger kaç Kız demişti? hamburger hemen söylüyorum. Donut en kalorisi ve benim bayağı sevdiğim bir şey donut maalesef. McDonald's 380. Domino's'un toplamı 451. Toplamım. Direkt bütün. Ama bu büyük boy pizza. Yani hadi 220 desek. Aynen. Tamam mı? Neden 20 bilmiyorum. 450. Ne diyorsun? Ne 450? Lahmacun. Ama yarımını söyleyeceğim. Ama ikimiz hesaplamıyor musun? Allah'ım yarabbim. 2009'un içerisindeki 2 sıfırı da sildiniz. Ne kaldı? 29 kaldı. 11 ile 29'u toplayın. 40 yapar. 40 yapar. Ay koptum. Tamam. Başa sarıyorum. Evet başladım. 380. 380. 380 hamburger miydi bu? Evet. Tamam. 260. Bir dilim pizza 260 kalori. Çünkü karışık söyledik. 225. KFC 225 kalori mi? Lahmacun bu. Tamam, 225. Bu arada bir adet lahmacun 450 kalori. Yarım yarım yediğimiz için onu 225 olarak hesapladık. KFC içinde bir parça yediğimizi düşünürsek 100 diyebiliriz. Kola da içtik. Kola şekersiz. Kalorisiz Bu arada yani. normal kola söyledim ben, sen zero sevmiyorsun diye. İşte bu kadar iyi bir arkadaşım ben. Kalbi kırılmasın diye onunla pizza yemeye falan gidiyorum.
Yani ortalama 1000 kalori O zaman almışız bir şu an. 35 kalori var mıdır kola şu an için? Hepsini bitirmedik. Evet vardır bence. Şu anda arkadaşlar 1000 kalori almışız donutsuz. Çok harika. Devam ediyorum. Şimdi bu donutla donutla birlikte donut kaçtı? 373. 1373 kaloriyle. Günü kapatıyoruz. Kapatmıyoruz. Bu öğlen bu arada. Bu arada şöyle bir şey var. Bu kameradan sonra da bir tüketim olur biraz böyle bir rahat. sonuçta buraya Yiyemedik kadar desek gelmiş. de hamburgeri çok hızlı yediğimizi fark ettin mi? O yüzden oturdu mideme. Hep diyoruz yavaş yiyin. İşte çok iyi çiğnemenin bu arada bir faydası da bu. Daha çok yiyebilirsiniz diyormuş. Hayır. Ay bu video ne oldu? Ali Hoca bunu izleyince bizi mahvedecek. Evet. Bu arada bir Şöyle. yanlışınız var. Bir kupa kolada yaklaşık 300 kalori. O yüzden onu oralara 300 kalori olarak yazmayalım lütfen. Ama ben onu bir kaba tabirle 150 kalori. 4 kere yudum falan almışımdır. Şimdi yudumlarımızı sayarsınız. Daha 130 kalori. Bir kupa Tamam, düz 200 hesap. kalori. Şoktayım şu an, midyenim tuttu. İrem hiç iyi değil by the way. Ben aralıklı oruca bu saatten itibaren başlayıp cuma sabahı falan bozarım herhalde. Korkunç. İrem cidden biraz kaçırdı mı hemen toparlamaya çalışıyor. Ne yapayım? Gerek yok aşko. Kendimi kötü hissediyorum. Şimdi ben hemen bir mutfakta detoks çorbası çırparım. Sonra da herkese paylaşırım. Bunlar hiç yenmemiş gibi. Şey yazarım altına. Klinik obezite detoksta. Böyle Ama şeyler bu arada yapalım istiyor musunuz? Geçen herkesi zorla detoksa soktum. Ve Cidden gerçekten 1.6 kilo ben vermiştim. Gönül Hanım da çok güzel vermişti. Sen yapmadın doğal olarak. İstemedi. İncecik kız zaten ama yağ oranının %12 çıktı, kıyamam. Evet. Cidden yağlıyım bu arada. Olabilir böyle şeyler. Üzme. Şimdi başlayacağız spora. Atarız size videolar. Pilates'e gideceğiz. Evet. Pilates'e gitmeden o zaman bir donut yiyelim. Bunu Keşke nasıl bir yiyeceğiz? bıçak olsaydı. Evet bıçak olsaydı keşke. Ay o çok ağır bir donut. Ya bırak yemek istiyorsun doğruyu söyle. Ben donut çok seviyorum da bu niye bu kadar ağır? Evet bu arada ben onu bitiremeyeceğim gibi. Ay sinirim bozuldu ya. Of. Bu arada Tadı çok güzel. bu en doğal halimiz. Ya gerçekten daha doğal bir halimiz yok. Taze bu. Gerçekten normalde nasılsak aynı öyleyiz şu an. Daha Farkında mısın? demem taze. Son bir şey, tabii ki de bir öğünde sakın 1300 kalori almayın. Özellikle tüp mide hastasıysanız bunu zaten başaramazsınız. Ama Evet. normal kilo vermek isteyenler de diyetisyeniyle güzel bir program hazırlayıp günlük alması gereken kaloriyi sağlıklı bir şekilde dengelesin. Normalde bir gün içinde 1400 kalori yemeniz gerekiyor. Biz bir öğünde yedik yani şu an. O civarlarda yemeniz gerekiyor kesinlikle. Kiloya, cinsiyete ve... Ya tabii çok değişiyor kesinlikle. Aynen. Gün içerisindeki fiziksel aktivitenize göre değişir Ben ama kendiminkini bize söyledim. de soru sorup videonun altında da yorumlaşabiliriz. Ali Hoca da umarım bu videoyu izleyince siz ne yaptınız demez. Hayırlısı. Ama bu İşten da bir atılabilirim her an. Bu da bir örnek. Tehlikedeyim sonuçta. yani. Bunlar da hayatın gerçeği, şeker, un, beyaz ürünler. Bunların hepsi hayatın gerçeği. Bir kaçamak olsun. Ali Hoca da bundan sonra bize yalnız bırakmasın. Evet. Nasıl sinirlendim bir anda. Que había encontrado el amor. Yiyelim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça Yorumlarınızı kalın. bekliyoruz. Hoşça kalın.